Evet, herkese merhaba. Şimdi 11. sınıflar için parabol konusunu bu videomda devam ediyorum. Şimdi tepe noktasını anlatacağım. Bir önceki videolarda parabolün tanımını yapmıştık. Parabol ne demekti? Bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Şimdi tepe noktasından devam edelim. Şimdi parabolün şeklini şu şekilde parabolün şeklini tanıtmıştık. Kollar yukarı doğru ya da kollar aşağı doğru. Şimdi bunu öncelikle neye göre belirliyorduk? Şimdi x karenin yanındaki sayı yani a sayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru, sıfırdan küçükse kolları aşağı doğru çiziyorduk. Şimdi burada bu parabolü incelediğim zaman ikinci dereceden bir fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyonlardı bunlar. Şimdi azalan durumdan artan duruma geçtiği anda oluşan şu noktanın ismine biz tepe noktası diyoruz. Aynı şekilde kollar aşağı doğru olduğu zaman da artan durumdan azalan duruma geçtiği andaki oluşan noktaya da buradaki tepe noktamı da bu şekilde. Yani şurada gösteriyorum tepe noktasını. Şimdi tepe noktasını nasıl buluyoruz? Onları anlatacağım. Dediğim gibi yani şu oluşan azalanlıktan artanlığa geçiş andaki oluşan noktamla artanlıktan azalanlığa geçişteki oluşan noktama biz tepe noktası diyoruz. Şimdi parabol şöyle yapalım. Şimdi herhangi bir parabol şöyle kollar yukarı doğru çizelim. Bir parabolümüz olsun. Şimdi parabolün köklerine de kestiği noktalara da x1 ile x2 diyelim. Şimdi parabolün tepe noktası dediğim zaman şöyle şurası tepe noktası olsun. Tepe noktası. Şimdi tepe noktası dediğim zaman x eksenini kestiği noktanın tepe noktasındaki r ile gösteriyoruz. R'nin görüntüsünde k ile yani tepe noktası r'ye k şeklinde gösteriliyor. Şimdi bu tepe noktası olduğuna göre bu nokta aynı zamanda parabolün tam olarak ortasından geçtiği için simetri eksenidir aynı zamanda. Yani iki parçaya böler burayı. Şimdi normalde biz şöyle de düşünebiliriz. Bu R'yi bulmak için aslında kökler toplamının yarısını alıyorum. Kökler toplamının yarısı. Şimdi burada normalde biz kökler toplamını nasıl buluyorduk? Yani ikinci dereceden bir ifadenin kökler toplamı nasıl bulunuyordu? Delta'dan yani şöyle yazalım. Ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadenin kökler toplamını eksi b bölü a'dan buluyorduk. O zaman ben buraya eksi b bölü a yazarsam 2 de var burada. Eksi b bölü a bölü 2'den yani tepe noktamın nasıl bulunduğunu ortaya çıkaran formülü bulmuş olduk. Yani r dediğim şey yani parabolün tepe noktasındaki r değeri eksi b bölü 2a'dan bulunur. B dediğim x'in önündeki katsayı, a dediğim de x karenin katsayısı. Peki k'yı nasıl buluyoruz? K'nın uzunca bir formülü var ama bence gerek yok. Bu şey yani formüle gerek yok. Şimdi bu parabolüme fx parabolü dediğime göre yani r'nin görüntüsü aslında bana direkt k'yı verecek. Yani bulduğum r değerini getirip x gördüğüm yere şuraya fx diyelim. X gördüğüm yere yazdığım zaman aslında ben neyi bulmuş oluyorum? K'yı. K dediğimde aslında f r demek oluyor. Tamam. Bunu anladıysak şimdi bununla ilgili sorular çözelim. Tekrar edelim. Tepe noktası dediğimiz şey parabolü ortadan bölüyor. Simetri ekseni aynı zamanda kökler toplamının yarısı. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan bulunuyor. Bölü 2 de eksi b bölü 2a. R'yi bulduktan sonra da zaten yerine koyup k'yı buluyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru çözelim. Şimdi bu parabolün tepe noktasını soruyor bana. Tepe noktasını bulalım. Şimdi neydi? R eşittir. Eksi b bölü 2a'dan buluyorduk. B dediğim sayı x'in önündeki sayı ama eksiye dikkat edin. Bunu almayı unutmayın. Bir de burada eksi var. Eksi 8 bölü 2 çarpı x karenin katsayısı da 1. Buradan 8 bölü 2'den 4 çıkar. K'yı nasıl buluyoruz? Yani k dediğim şey aslında f4 demek. 4'ün görüntüsü yani 4'ün karesi. Eksi 8 çarpı 4 artı 10. Yani 16 eksi 32 artı 10. Kaç yapıyor burası? 26 eksi 32 eksi 6 mı yaptı? Yani tepe noktam 4'e eksi 6 noktası olmuş oldu. Şimdi şunu da söyleyelim aynı bu soruda tekrar edelim. R dediğim şey yani tepe noktası yani şöyle bir çizelim bunu. 4'e
eksi 6. Şöyle rastgele çiziyorum. Şimdi şu noktam aynı zamanda parabolün simetri ekseni. Yani bunu da yazalım. X eşittir 4. Aynı zamanda parabolün nesiymiş? Simetri ekseni. Tamam. Şimdi burada bu parabolün yine tepe noktasını soruyor. Aslında bunu daha sonradan tekrar, yani konu ilerleyen kısımda anlatacağım. Tepe noktası buradan 5'e 10 diye direkt görünüyor ama bu 5'e 10 noktasını daha sonra tekrar anlatacağım size. Yani kısa yoldan nasıl bulunduğunu. Şimdi uzunca çözüyorum. Y eşittir. Bunu açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi. Artı 10. Buradan da y eşittir. X kare eksi 10x artı 35. Şimdi normal r'yi buluyorduk. R neydi? Eksi b bölü 2a. B dediğim sayı x'in önündeki katsayı eksi 10. Bir de burada eksi var. 10. 2 çarpı a dediğim sayıda 1. R'sini 5 bulduk. K'yı nasıl buluyoruz? X yerine 5 yazarak. 5'ten 5 çıktı. 0'ın karesi 0. Artı 10'dan 10. Yani tepe noktam 5'e 10 olmuş oldu. Şimdi en büyük ve en küçük değerlerden de bahsedeceğim. Şimdi burada parabolü çizmek istediğim zaman yine şöyle hemen hızlıca bir tepe noktasını bulalım. Burada bir şey göstereceğim. Eksi b bölü 2a, yani eksi 18 bölü 6'dan r'si eksi 3. K'sını da hesaplayalım. 3 çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 18 çarpı eksi 3 eksi 4. K eşittir 27 eksi kaç yapıyor? Eksi 54 mü? Eksi 4. K eşittir 27 eksi 58. İşlem hatası yapmadıysam kaç yapıyor buradan? 1 eksi 31 mi yaptı? Yani parabolün şöyle oldu. Eksi 3'e eksi 31 şöyle. Kollar yukarı doğru. Geçtiği noktalar şöyle eksi 4. Onu sonradan tekrar anlatacağım. Şimdi burada bahsetmek istediğim şey şu. Bu parabolün kolları yukarı doğru olduğu için R'den R'ye tanımlı. Bu parabolün alabileceği en küçük değer tepe noktasıdır. Yani değer dediği zaman tabii y eksenine bakıyorum. Alabileceği en küçük değer aslında K değeridir. Yani ben K'yı bulduğum zaman aslında bu parabolün alabileceği en küçük değeri de bulmuş oluyorum. Yani eksi 31 diyoruz. Kollar yukarı doğru. Maksimum değerini bulamıyorum ama alabileceği minimum değer tepe noktasının K değerini, yani eksi 31'i gösteriyor. Hemen şu örneklerle devam edelim. Bu parabolün tepe noktasının apsisi 3 olduğuna göre, şimdi tepe noktasının apsisi yani R'si. Ne yapıyoruz? Formülleri kullanalım yine. Eksi b bölü 2a'nın 3 olduğunu söylüyor bana. Soruda eksi var, burada da eksi var. Yok eder. Yani m artı 2 çarpı a değerim burada 1 eşittir 3. Buradan m artı 2 eşittir 6'dan m de buradan 4 yapar. Şimdi tepe noktası x ekseni üzerindeyse öncelikle parabol nasıl olabilir? Yani tepe noktası x ekseni üzerindeyse şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani burada aslında x ekseni üzerindeyse k'sı sıfırdır. R'ye sıfırdır. K'sının sıfır olduğunu görmüş oluyorum. Tepe noktamın k değeri. R'ye k demiştik. R değerim buradaki kestiği nokta, k değerim sıfırdır. Çünkü x ekseni üzerindeyim. Yani R'nin görüntüsü 0. Şimdi bu parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde. O zaman öncelikle R'yi hesaplayalım. R neydi? Eksi b bölü 2a. A dediğim 1 olduğu için yazmıyorum. R'si 2. Şimdi k'sını nasıl buluyorduk? X gördüğüm yere 2 yazarak. 4 eksi 4 kere 2 8 artı k artı 2. Bunun cevabı da neye eşit? 0'a. Eksi 4 artı 2 eksi 2 bu tarafa geçti. K da buradan ne gelir? 2 gelir. Yalnız bu K ile bu K'yı karıştırmayın. Buraya aslında M diyelim de karışmasın o. Evet. M'sini 2 bulduk. Tepe noktasının K değerini 0'a eşitleyerek. Şimdi soru tarzı simetri eksenini soruyorum burada. Veriyorum. Yani aslında soru aynı şeyi söylüyor bana. Yani R'nin 3 olduğunu söylüyor. Eksi b bölü 2a neye eşit? 3'e.
Eksiyi dağıtalım. 4, 12. Eksi m eşittir 11. M de buradan eksi 11 yapar. Şimdi m'yi bulduktan sonra yerine koyalım. Eksi 11, eksi 12. X artı 10. Bana burada tepe noktasını soruyor. Şimdi R'yi zaten 3 olarak bulmuştuk. Veriyordu burada soruda. Tepe noktasının R değeri 3. K değerinde de X gördüğünüz yerlere 3 yazarak işlemi size bırakıyorum. Sonucu buluyorsunuz. Bu da tepe noktasının K değeri olmuş oluyor. Yani kısacası tepe noktasını olayını halletmiş olduk bu videoda. Bir sonraki videoda yine aynı şekilde devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.